Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde gözler açıklanan enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜFE aylık bazda %1,8 artarken yıllık bazda da %18,95 seviyesine yükselmiş oldu. Aylık bazda en yüksek artış konut kalemlerinde görülürken hemen hemen tüm kalemlerde aylık bazda da artışların yaşandığını gördük. Giyim ve ayakkabı grubunda ise %2,13'lük düşüşler görüldü. Yıllık bazda ise en düşük artışın yaşandığı kalem ise alkollü içecekler ve tütün grubu olurken yıllık bazda en fazla artış ise gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde görüldü. üfe ise aylık bazda %2,46 artarken yıllık bazda ise %44,92 seviyesine yükseldi. Temmuz ayındaki enflasyonda yükselişte özellikle konut, gıda ve enerji fiyatlarında yükselişin etkili olduğu görülürken dünya genelinde tarımsal emtia fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve bu sene yurt içerisinde rekoltenin azalması nedeniyle önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarının enflasyona katkı yapmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde enflasyon tarafında yine gündemimizde olan dünya genelinde artan petrol ve gıda fiyatları ön planda olmayı sürdürürken kurun birikimli etkilerinin temel mal grupları üzerinde fiyat artışlarına sebep olmayı sürdüreceğini düşünüyorum. üfe ile tüfe arasındaki makasın bu ay hesaplanması yeniden değişebilir. Daha önce birçok kez de söylediğim gibi enflasyonda düşüş değil, yükselişlerin yaşanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Eğer üfe ile tüfe arasındaki geçişkenliği yaşamaya başlarsak, yıl sonuna kadar enflasyonun %23 ila 24'lere ulaşmasını bekleyebiliriz. Ancak piyasalar adına çok kritik bir noktaya gelmiş durumdayız. 8 gün sonra yani 12 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Eğer faizler artmazsa Ağustos enflasyonunun gelmesinin ardından reel faizlerin negatife ineceğini, yani enflasyonun faizi geçeceğini söyleyebilirim. Bundan sonra takip edilecek gelişme Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun her fırsatta enflasyonu faizin altına indirmeyeceğiz cümlesini uygulamaya koyup koymayacağı olacak. Eğer uygulamaya konursa bir sonraki toplantıda faiz artırımı gelmesi gerekiyor. Enflasyonda yükselişin devam etmesi ve Fed'in Eylül ayında tahvil alım programının azaltılmasına başlanması gelişmekte olan ülkelerde de sert para çıkışlarına neden olabilir. Önümüzdeki günlerde borsada düşüş, kurda tekrardan yükselişlerin yaşanabileceğini de söylemek istiyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,65'lik artış ile 1408 puandan kapatırken işlem hacmimiz ise 15,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirası kuru güne sert satışla başlarken öğleden sonra da gelen alımların etkisiyle günü alıcılı kapatmıştı. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Ancak enflasyon faizi yakalamasıyla birlikte reel faizin %0'a çekilmesinin ardından yurt içerisinde para giriş çıkışlarını görebiliriz. Ayrıca bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler yurt içi piyasasında belirleyici olabilir. Borsa İstanbul 100 endeksi
1466 aralığının üstüne çıkacağını düşünmediğimi, yakın zamanda tekrardan borsada satışların hızlanabileceğini, dolar endeksindeki gelişmelerin ise dolar TL'ye yön vereceğini, ama şu an için öngörüm kurlarda düşüşlerin alım fırsatı yarattığı yönünde. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde %1,5 artarken dolar endeksindeki yataylık devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri ise günü sakin geçirerek %1,18 seviyesinden işlem görürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde baskının gelmesiyle birlikte doların küresel piyasalarda kısa vadede değer kazanmasını engelliyor. Ancak bu noktadaki görüşüm değişmedi. Özellikle önümüzdeki günlerde Fed'in tahvil alım programını azaltmaya başlamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faizlerinde ve dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareketleri beklediğimi ifade etmek istiyorum. Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgınının Amerika Birleşik Devleti'ni daha yüksek büyüme, daha yüksek verimlilik ve daha yüksek oynaklığın olduğu bir döneme sokmuş olabileceğini söylerken, bu durumun yansıması olarak da daha yüksek faizler ve daha hızlı enflasyonun görüleceği bir dönem olacağına işaret ederek, Fed'in kriz dönemi politikalarını sona erdirmeye yakında başlamasını istediğini vurgularken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman yaptığı açıklamalarda koronavirüs sonrası yaklaşık 10 milyon insanın işsiz olduğunu ve şu anda iş gücü piyasasının toparlanmaya ihtiyacını olduğunu belirtirken, bu durumun da zaman alacağını ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin tamamen rayına oturması için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü alıcılı tamamlarken şirketlerin güçlü gelen bilançoları ile beklenenden daha iyi gelen ekonomik veriler endeksleri de yukarı yönlü harekete geçirmiş olabilir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ait tarım dışı istihdam verisinin 695.000 gelmesi beklenirken, büyümenin öncü göstergelerinden olan hizmet PMI verisinin 59,8, ISM hizmet PMI verisinin ise 60,5 seviyesinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsün sınırlamalısının kaldırılmasının ardından hizmet sektöründe toparlanmanın devam ettiği görülürken, geçen ay sektörde toparlanma yavaşlamıştı. Bu ay bu yavaşlamanın devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Bugün yine Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarında da 3,2 milyon varil azalması öngörülürken, Fed üyelerinden Clarida'nın konuşmasını da yakından takip ediyorum. Euro bölgesinde ise dün açıklanan Euro bölgesine ait aylık bazda üfe beklentiler dahilinde %1,4 olarak açıklanırken, yıllık bazda üfede beklentilerin altında %10,2'ye yükseldi. Euro bölgesinde üfe Ocak 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, enerji, gıda ve bazı malların tedarikinde sorunların devam etmesiyle fiyat yükselişleri devam ederken, bunların üfe tarafında enflasyonist baskıya sebep olacağı ve daha sonra tüfe girişkenliğine yansımasıyla enflasyonda uzunca bir süre bir yükselişin devam edeceği kanaatindeyim. Bu bağlamda Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki günlerde atacağı adımı da yakından takip ediyorum.
Dün Euro dolar paritesinde yatay bir seyir hakim iken Euro Türk lirasında ise kritik bölge olan 10,05 direncinin altında kalmayı sürdürdüğünü gördük. Bu seviyenin altında satış baskısı sürerken 10,05 seviyesinin kırılması halinde alımların hızlanmasını bekliyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki yaşanılan geri çekilmenin devam etmesi halinde ons altında yukarı yönlü hareketlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme sonrasında gözler Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1835 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1805 ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise beklentinin üzerinde gelen enflasyon oranı sonrasında kurda bir hareket görülmezken ons altın tarafındaki yatay hareket gram altındaki seyri de belirginleştiriyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 485 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a